Televizyonda izlediğiniz o reyting rekorları kıran Survivor yarışmasının bundan tam 70 yıl önce Türk bir sosyolog ve psikolog tarafından çocuklar üzerinden yapılan bir deneyden esinlenerek hayata geçirildiğini biliyor muydunuz? Peki bazı yorumlara ve iddialara göre William Godin'in Sineklerin Tanrısı kült eseri, bu eserinde Türk sosyolog ve psikolog tarafından yapılan deneyden esinlendiği iddia ediliyor. Ama tabii ki bu bir iddia, kanıt yok. Hem edebiyatı hem günümüz televizyonculuğunu etkileyen bu eserin sahibi Egeli, İzmirli bir Türk sosyolog ve Türkiye'den de sürgün edilmiş bir düşünür. Bu adamın hayatı o kadar ilginç ki ben bilmemenin utancını yaşadım. Bu adamın hayatını videonun sonunda anlatacağım. Mutlaka ama mutlaka videoyu, deneyi izlemesen dahi bu adamın hayatına bir kulak ver. Dünyanın en önemli deneyleri arasına giren bu deneyi dediğimiz gibi bir Türk yaptı ve bu deneyin asıl amacı insanlar nasıl gruplara ayrılır, nasıl düşmanlaştırılır ve nasıl tekrar barıştırılır. Survivor yarışmasından bu deneye aşinayız aslında. Çocukları iki gruba ayırıyorsunuz. Onlara isimler ve bayraklar veriyorsunuz ve sınırlı ödüller için yarışmalarını istiyorsunuz. Ancak birkaç gün sonra bayraklar yakılıyor, çadırlar yıkılıyor, hakaret sesleri duyuluyor ve 3 gün içinde ortalık kıyamet yerine dönüyor. Birbirlerini daha önce hiç tanımayan bu çocuklar birbirlerini bir anda düşman olarak görüyor. Peki bu çocuklar kötü müydü yoksa onları düşmanlaştıran şey içinde bulundukları sistem miydi, bu düzen miydi? Tabii ki bu çocuk deneyinden dünyamızı, günümüzü, kendimizi, kendi sosyal sınıflarımızı anlayacağız ve nasıl davrandığımızı, nasıl güdümlendiğimizi de az biraz fark etmeye başlayacağız. Deneyde dikkat çekici bir husus da vardı. Birkaç gün içinde inşa edilen bu düşmanlık birkaç gün içinde barış ve sulha yerini bırakabilecek mi? Bu da bu araştırmada peşine düşülen sorulardan biriydi. Ve bu deneyin sonunda neye cevap bulacağız biliyor musunuz? İnsan insanın kurdu mudur yoksa koşullar, şartlar mı insanları düşmanlığa iter? Yıl 1954, yer Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletindeki Roberts Cave State Park. Deneye birbirini daha önce hiç tanımayan 22 çocuk katılıyor. Çocuklar oraya bir sosyal psikoloji deneyine katılacaklarını bilerek gelmiyorlar. Oraya çok güzel bir yaz kampına katıldıkları düşüncesiyle gidiyorlar. Araştırmacılar bu 22 çocuğu rastgele gruplara ayırıyor. Gruplara ayrılan bu çocuklar parkta birbirlerini göremeyecek vaziyette yerleştiriyorlar. Bir grup parkın öteki ucuna, diğer grupsa tam tersi yöndeki bir uca yerleştiriliyor. Ve bu gruptaki çocukların birbirlerinden haberleri dahi yok. Buradaki ilk amaç çok basit. Grup aidiyeti oluşturmak. Çocuklar birlikte yüzüyorlar, dağa tırmanıyorlar, yemek yapıyorlar, küçük sorunları beraber çözüyorlar. Bir süre sonra gruplardaki çocuklar kendiliğinden gruplarına isim veriyorlar. Bir grubun adı Çıngıraklılar oluyor, bir grubun adı Kartallar oluyor. Birbirlerini birkaç gün içinde tanıyan bu çocuklar artık sadece arkadaş değiller. Bir grubun bir parçası oldular. Ve biz duygusu ortaya çıktı. Biliyorsunuz biz duygusu ortaya çıkınca, biz ortaya çıkınca onlar için de yer hazırlanmış oluyor. Deneyin ikinci aşamasında gruplar birbirlerinden haberdar oluyor. Bunu araştırmacılar sağlıyor. Çünkü gruplar arasında yarışları başlatıyorlar. Beyzbol, halat çekme, hazine avı, çeşitli takım yarışları. Fakat bu yarışlar sadece eğlence için yapılmıyor. Bir ödül var ve bu ödülü kazanmak için yapılıyor. Yani bir takımın kazanması demek diğer takımın kaybetmesi anlamına geliyor. Çok geçmeden bu hararetli oyunlar sahada kalmıyor. Oyun dışına tartışmalar taşıyor ve hakaretler başlıyor. Birbirleriyle alay ediyorlar, küfür ediyorlar ve rakiplerinin, bunun altını çiziyorum, rakiplerinin kötü olduklarını düşünüyorlar. Bir anda karşı tarafın kötü olduğu duygusu peydah oluyor. Bir süre önce birbirlerinin varlığından dahi haberi olmayan bu gruplar artık düşman oldular ve birbirlerini tehdit olarak görüyorlar. Yani düşmanlık geçmişten gelmiyor. Düşmanlık bu rekabetin içinde üretiliyor. Yani rekabet ortamları her zaman düşmanlığı besleyen, tetikleyen bir durum. Ve deney daha karanlık bir noktaya doğru ilerliyor. Deneyin karanlık yönü, kazanan grup kazandıkları bayrakları kendi çadırlarına asma hakkını elde ediyor. Yarışmalardan birkaç gün sonra o bayrağın çalındığı ortaya çıkıyor. Üstelik bayrağın asıldığı çadır ateşe veriliyor karşı grup tarafından. Fakat bu gerilim giderek artıyor. Çünkü hakaretler dozunu arttırıyor. Karşı grup arasında fiziksel şiddete varan kavgalar çıkıyor. Gruplar birbirlerinin çadırlarını ve birbirlerinin alanlarını basmaya başlıyor. Birbirlerinin yiyeceklerine dahi göz diken bu iki grubun tartışmalarını, kavgalarını araştırmacılar güçlükle ayırdığını aktarıyor. Güzel bir yaz kampı diye yola çıkılan bu deneyde birkaç gün içinde ortalık savaş alanına dönüyor. Ve bu çocuklar arasında önceden var olan bir anlaşmazsızlık yok. Birbirlerini daha önce hiç görmediler. Aralarında din, dil, etnik köken böyle bir ayrım da yoktu bu çocuklar arasında. Yani düşmanlık için 3 şey gerekliydi. Ayrı kimlikler, sınırlı ödüller, bir grubun kazanması, diğer grubun kaybına bağlayan bir sistemin oluşturulması. Tıpkı günümüz dünyası gibi. Bazen insanların sadece nefret etmesi yetmez. Onları çatıştıran bir ortamın kurulması gerekir. Çıkar çatışları düşmanlığı besler. Yani nefret etmek sonradan öğretilebilir. Deneyin bir sonraki aşaması
aşamasında araştırmacılar çocuklardan kendi grup arkadaşlarını değerlendirmesini istiyor. Karşı gruptaki insanların da değerlendirilmesi bu araştırmada isteniyor. Sonuçlar oldukça net. Kişiler kendi grubundaki çocukların daha cesur, daha ahlaklı, daha dürüst, daha çalışkan, daha azimli olduğunu söylüyor. Oysa gruplar rastgele oluşturuldu. Daha önce bu çocukların birinin diğerinden daha iyi ya da daha güvenilmez olduğuna dair hiçbir gösterge yok ortada. Fakat aynı davranış yapan kişinin kimliğine göre farklı değerlendiriliyordu. Bakın burası çok ama çok önemli. Kendi grubundan biri sert davrandığında cesur, karşı gruptan biri bunu yaptığında zalim olarak nitelendiriliyor. Kendi grubundaki çocuk kazanmak istediğinde azimli, karşı gruptaki çocuk kazanmak istediğinde hileci oluyor. Fark ettiniz mi? Bu mekanizma her yerde aslında. İş hayatımızda, futbol taraftarlığında, aile hayatımızda belki ve sosyal medyada çokça karşılaştığımız bir mevzu. Kendi tarafımızın yaptığı yanlışa bir açıklama bulurken biz insanlar karşı tarafın yaptığı yanlışa onların karakterinin bir kanıtı, göstergesidir. Böyle adlediyoruz. Grup kimliği bizim hayatta nasıl durduğumuzu değil, bizim hayatı nasıl değerlendireceğimizi de ne yazık ki etkiliyor ve objektif olamıyoruz, adaletli olamıyoruz, doğru düşünemiyoruz. Kendi grubumuzun kimliğini korumak adına aslında kötülük yapıyoruz. Araştırmanın bir sonraki safhası ise biliyorsunuz ki barışı peydah etmek. Araştırmacılar nefreti azaltmak için grup üyelerini bir araya toplamaya çalıştılar. Birlikte yemek yiyorlar, ortak etkinlikler düzenliyor çocuklar, fakat işe yaramıyor. Çocuklar yine kendi gruplarının içinde oturuyorlar ve hakaretler devam ediyor, tartışmalar devam ediyor. Dikkat ederseniz insanları yan yana getirmekle onları ortaklaştırmak aynı şey değil. İki grubun hala birbirlerini tehdit ya da rakip olarak görmemesi için yan yana aynı masada oturmaları yeterli olmuyor. Burada başka bir şey daha var. Yani temas her zaman barışı sağlamıyor. İnsanlar aynı ortamda bulunabilir ama farklı hedefler için koşabilir. Barış için sadece yakınlık değil, karşılıklı ihtiyaç gerekir. Barışı sağlayamayınca araştırmacılar başka bir yola giriyor. Bu sefer iki grubun ortak çözeceği problemler ortaya çıkartıyor. Önce kampın suyu kesiliyor, çocuklar susuz kalıyor ve birbirlerinin suyunu almak için yine kavga etmeye başlıyorlar. Fakat bir şey keşfediyorlar. Su problemi çözülmezse iki grup da susuz kalacak. Ortak bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Artık kazanılacak ayrı ödüller yok. Ortak bir kriz var çözülmesi gereken. Çocuklar birlikte su borularını kontrol ediyor, vanaları kontrol ediyor. Su problemini hep beraber çözmeye çalışıyorlar. Düşmanlık hemen bitmiyor ama karşı taraf ilk defa düşman kimliğinden sıyrılmaya başlıyor. Yani ortak sorun kimliklerin önüne geçiyor. Barışı körüklemek için araştırmacıların bir sonraki hamlesi ise yiyecek kamyonunun bozulması yalanı oluyor. Kamyonun hareket etmesi için iki grubun birlikte çalışması şart. Burada değişen çocukların bedeni ya da kişiliği değil, hedef. Birinci durumda başarı karşı grubun yenilmesine bağlıydı. İkinci durumda ise başarı karşı grubun yardımına bağlı. Bu iki ayrım bu deneyi özetliyor aslında. Benim kazanmam için senin kaybetmen gerekir diyen sistem çatışmayı körüklüyor. İkimiz ancak birlikte başarabiliriz diyen sistemse çatışmayı ortadan kaldırıp başarıyı getiriyor ve barış ortamını, huzuru sağlıyor. Bu yüzden insanların davranışlarını yorumlarken sadece karaktere bakmak yeterli değil. Bu sistemi de sorgulamak gerekiyor. Bu insanı böyle yapan kurallar, sistem ne? Son olarak çocuklar için izlemek istedikleri bir film var mı diye soruluyor. Ancak iki grubun parası bir film izlemeye yetiyor. İki grup beraber bir film seçmek zorundalar. Çocuklar seçenekleri değerlendiriyorlar, bir film üzerinde uzlaşıyorlar ve paralarını ortaya koyuyorlar. Deneyin sonlarında artık yemeğe gittiklerinde grup arkadaşlarıyla değil artık karışık oturmaya başlıyorlar. Bunca barışı körükleyen olaydan sonra. Hatta bir değerlendirme daha istiyorlar. Hem kendi grup üyelerini hem karşı grup üyelerini. Önce o karşıyı kötüleyen olay ortadan kalkıyor. Daha çok yumuşuyorlar ve daha insancıl yorumlar yapıyorlar birbirleriyle ilgili. Düşmanlığın yerini diyalog almaya başlıyor. Fakat bu değişim yetişkinlerin çocuklara birbirinizi sevin demesiyle başlamıyor. Birbirlerine ihtiyaç duymasıyla başlıyor. Robert's Cave deneyi bize insanların doğuştan iyi ya da kötü olduğunu göstermedi. Daha kullanışlı, daha derin, daha anlamlı bir şey gösterdi ama bunun yanında korkutucu bir tarafı da, bir şeyi de gösterdi bize. Kıt kaynaklar, keskin grup kimlikleri, etnik kökenlerin sürekli öne atılması, bu gibi düşmancıl ortamlar, rekabet ortamları düşmanlığı arttırıyor. Ortak hedefler ve karşılıklı bağımlılık ise işbirliğini arttırabilir. Doğal olarak bir dostluk filizlenir. Hayatın her alanında böyle. Okulda öğrencileri sürekli birbirleriyle yarıştırırsanız, iş yerinde bir çalışanın başarısını diğerinin kaybına bağlarsanız, siyasette bir grubun refahını diğer bir grubu tehdidi olarak anlatırsanız, yalnızca rekabet üretmezsiniz. Zamanla ahlaki kamplar da üretirsiniz. Bu yüzden çatışma yaşanan her ortamda bu insanlar birbirlerinden neden nefret ediyorlar sorusunu sormak yetmez. Detaya inmek gerekir. Bu nefreti hangi koşullar besliyor? Bugün Survivor gibi yarışmalarda da bu nefreti görüyoruz. İnsanların en aciz, en saldırgan, en kötücül yönlerini göstermek üzerine bir program ve insanlar bu programları izlediğinde insanların kötü olduğunu düşünüyor. Ama koşulları göz ardı ediyor ve oradaki
sistemi. Fakat bu deney yapıldığında amacı insanları çatışmaya sürüklemek değildi, tam tersiydi. Çatışmanın nasıl üretildiğini ve nasıl azaltılabileceği üzerine yapılan bir deneydi bu. Bu deneyin arkasındaki o isim bir Türk, Muzaffer Şerif Başoğlu. 1906 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde eğitim gördü. Harvard'da yüksek lisans eğitimini tamamladı ve gruplar, toplum üzerinde çalışmalara başladı. Onun öğrencilik ve iş hayatına atıldığı dönemler 1930'lu dönemlerde ve bu dönemlerde dünyada faşizm, ırkçılık had safhataydı. Hatta zirvesini yaşıyordu. Eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye döndüğünde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde ders vermeye başladı. Irkçılığa ve faşizme karşıydı ve bu nedenle sol tandasta kendine yer bulabildi. 1944 yılına gelindiğinde korkunç bir şey oldu, gözaltına alındı ve dönemin önde gelen akademisyenleriyle birlikte Behice Borav, Pertev Nail Boratav ve Niyazi Berkes'le beraber gözaltındaydı. Suçları ise komünizm propagandası yapmaktı. Amerika'nın dünyaya dağıttığı yardımlardan faydalanabilmek için Türkiye ve Amerika arasında o dönemlerde bir arkadaşlık kurulmaya çalışıyordu. Muzaffer Şerif Başoğlu Amerika'da okumuştu. Oradaki hocalarıyla iletişime geçti. Amerika'daki hocalarının Türkiye'ye yolladığı mektuplar sayesinde Başoğlu serbest bırakıldı. Ancak Başoğlu'nun Türkiye'de akademisyenlik yapması yasaklandı. Bir süre sonra da bir Amerikan kargo uçağıyla Amerika'ya kaçmak zorunda kaldı. Burada da bitmedi sorunları. Amerika'ya başladığında da başka mücadeleler verdi. Amerika'da Soğuk Savaş dönemiydi ve bu sefer Başoğlu FBI tarafından komünizmi yaymakla suçlanıyordu. Türkiye'de siyasi kimliği nedeniyle dışlanan Şerif bu sefer Amerika'da da aynı nedenden ötürü dışlanıyordu. Ve bu isim gruplar, kimlikler ve aidiyet üzerine çalışan bir profesör. Hayatının büyük bir bölümünü hiçbir yere tam olarak ait olamadan geçirdi. Belki de bu yüzden araştırmalarında insanların neden ayrıldıklarını sadece araştırmadı. Nasıl birleştirilebileceğini de araştırdı. Roberts Cave deneyi bize iki farklı şey gösterdi. Ya insanları ayrıştırabiliriz ya da ortak amaçlar bulup birleştirebiliriz. Evet, düşmanlık üretilebilir ancak dayanışma için, barış için de toplum örgütlenebilir. Ben Bedirhan, bu deneyler serisinin 3. videosu. Bu ve buna benzer deneyleri kanalımda bulabilirsiniz. Abone olursanız, yorum yaparsanız, paylaşırsanız, takip ederseniz çok mutlu olurum. Çünkü bu kanalın büyümesi için bunlara ihtiyaç var, biliyorsunuz ki. Videoyu kapatmadan da bir soru sormak istiyorum sizlere. Sizce biz toplum olarak bugün insanları rakip olarak mı örgütlüyoruz yoksa birleştirip ortak kararlar, ortak çıkarlar almayı başarıyor muyuz? Bizim Türkiye toplumunun hali nedir? Yorumlarda buluşalım.